Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu bir güneş sembolü olmayabilir. Ve eğer değilse bu gerçekten çok büyük bir problem. Çünkü binlerce yıldır bu şekil bize aynı şekilde anlatıldı. Tarihte, arkeolojide, akademide. Herkes bunun bir güneş diski olduğunu söyledi. Ama burada bir sorun var. Bu açıklama fazlasıyla yüzeysel. Çünkü bu sembole gerçekten dikkatli baktığınızda onun sadece estetik bir şekil olmadığını fark edersiniz. Bu rastgele yapılmış bir şey değil. Bu bilinçli bir tasarım. Ve tam da bu noktada rahatsız edici bir soru ortaya çıkıyor. Bu gerçekten bir güneşi mi temsil ediyor yoksa bambaşka bir şey mi? Çünkü eğer bu sembol anlatıldığı gibi basit bir güneş değilse o zaman Hititlerin neyi bildiğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve çok daha önemlisi bizim neyi yanlış anladığımızı. Bu noktada iki ihtimal var. Ya bu sadece bir tesadüf ya da biz bu sembole başından beri yanlış bakıyoruz. Ve eğer ikinci ihtimal doğruysa bu video düşündüğünüzden çok daha rahatsız edici olacak. Bu sembolün asıl sarsıcı tarafı şu. Bu dün yapılmış ya da modern çağın bir ürünü ya da bugünün bilgi dünyasında ortaya çıkmış bir tasarım değil. Biz burada Tunç Çağı Anadolu'sundan söz ediyoruz. Yani yaklaşık 3000 yıldan daha eski bir dünyadan. Ve o dünya bugünün insanının zihninde genellikle çok basit bir çerçeveye sıkıştırılıyor. Çok basit bir çerçeveye oturtuluyor. İnsanlar o dönemi düşündüğünde aklına hemen ilkel teknoloji, sınırlı bilgi, sınırlı gözlem geliyor. Ama mesele tam da burada başlıyor. Çünkü Hititler sıradan bir topluluk değildi. Merkezi Hattuşa olan bu siyasal yapı Orta Anadolu'da milattan önce yaklaşık 17. yüzyılın ortalarında şekilleniyor. Özellikle 1. Suppiluliuma ve 2. Mursili dönemlerinde Ege kıyılarından Kuzey ve Orta Suriye'ye kadar uzanan büyük bir güç haline geliyor. Yani karşımızda küçük, kapalı, kendi içine dönük bir yerel kültür yok. Geniş bir coğrafyada etkili olmuş, siyasal ve dinsel düzen kurmuş büyük bir uygarlık var. Piotr Taraça bunu açık bir şekilde vurguluyor. Şimdi burada çok önemli bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Evet, bu insanlar güçlüydü ve evet, bu insanlar örgütlüydü. Evet, bu insanlar sembol üretmeyi, dini dili, törensel yapıyı ve temsil sanatını biliyorlardı. Ama bugün bazı insanların bu sembole bakınca aklına gelen o ikinci okuma var ya, işte en büyük sıkıntımız burada başlıyor. Yani insanın iç yapısını, düzenini, hatta bedensel ya da zihinsel bir sistemi çağrıştıran o okuma. İşte tam burada olmamalıydı kelimesi devreye giriyor. Çünkü o dönemde insanlar bunu biliyor olmamalıydı. Bu cümle çok kritik. Peki neden? Çünkü eğer bu sadece bir güneş diski ise her şey çok rahat. Hiçbir sorunumuz yok. Sembolü alırız, güneş kültü, iktidar, kutsallık, göksel güç der geçeriz. Bu en basit. Bu sıkıntısız teori. Ama eğer bu şeklin içinde daha karmaşık bir kurgu varsa, eğer burada yalnızca kozmik değil, aynı zamanda insani bir düzen hissi varsa, o zaman açıklama zorlaşır. Ve benim burada kurduğum gerilim tam olarak bu. Çünkü biz geçmişi çoğu zaman iki uç arasında okuyoruz. Ya tamamen mistikleştiriyoruz ya da tamamen yozlaştırıp basitleştiriyoruz. Oysa Alacahöyük gibi merkezler bize üçüncü bir ihtimal bırakıyor. Bu toplumlar sembolü sadece süs olarak kullanmıyor olabilir. Sembol düşüncenin yoğunlaştırılmış hali olabilir. Bir dünya görüşünün, bir kutsal düzen anlayışının, hatta insanla evren arasındaki ilişkiye dair bir kavrayışın taşlaşmış biçimi olabilir. Nitekim Alacahöyük'ün kendisi de sıradan bir yer değil. Taraşa'nın altını çizdiği gibi burası Hattuşa'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yer alan çok önemli bir
Hitit kült merkezi olarak görülüyor. Sfenksli kapının kule cephelerindeki dinsel kabartmalar da bunun güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor ve kabul ediliyor. Dahası bu kabartmalar ve anıtsal program birçok araştırmacı tarafından 14. ya da 15. yüzyıla tarihlense de Taraş'a tarihsel, kültürel ve üslupsal nedenlerle bunların büyük olasılıkla milattan önce 13. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğunu savunuyor. Yani 14. yüzyıla daha yakın milattan önce ama. Yani bu eserler Hitit dünyasının geç ama son derece bilinçli bir temsil programına ait olabilir. Bu da şu anlama geliyor aslında. Karşımızda rastgele çizilmiş bir şekil yok. Karşımızda devlet diniyle, kült merkeziyle, törensel mimariyle ve temsil diliyle bağlantılı bir sembolik evren var. Ve böyle bir evrende hiçbir biçim tamamen masum değildir. Hiçbir çıkıntı, hiçbir daire, hiçbir simetri yalnızca estetik olmak zorunda değildir. İşte bu yüzden bu sembole tekrar bakmak zorundayız. Çünkü sorun şu değil. Hititler gelişmiş miydi, değil miydi? Asıl sorumuz şu. Biz onların neyi sembolleştirdiğini gerçekten anlayabiliyor muyuz? Ve eğer anlayamıyorsak o zaman bu sembolü bugüne kadar fazla kolay okumuş olabiliriz. Şimdi bir sonraki adımda tam da bunu yapacağız aslında. Bu şekli biraz parçalayacağız. Tek tek bakacağız. Ve göreceğiz ki mesele yalnızca güneş demekle kapanmıyor. Şimdi burada bir adım geri çekilelim. Bu sembolü klasik çerçevesiyle ele alalım. Çünkü arkeoloji bu konuda aslında oldukça net bir açıklama sunuyor. Bu nesne literatürde Hitit güneş diski olarak geçiyor ve büyük ölçüde dini ve törensel bir sembol olarak yorumlanıyor. Hititler özellikle doğa güçleriyle güçlü bir ilişki kurmuş bir toplum. Güneş bu sistemin merkezinde yer alıyor. Güneş yalnızca bir gök cismi değil ama aynı zamanda düzenin, otoritenin ve kutsallığın bir temsilcisi. Bu yüzden güneş sembolü sadece ışığı değil, aynı zamanda ilahi düzeni de temsil ediyor. Alacahöyü'ye baktığımızda da bu tabloyu destekleyen güçlü veriler var. Burası Orta Anadolu'da oldukça önemli bir yerleşim. Hitit dünyasında ise özellikle dini ve törensel anlamda öne çıkan bir merkez olarak kabul edilmiş. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan eserler bu bölgenin sadece bir yerleşim alanı olmadığını gösteriyor bize. Ama aynı zamanda da bir kült alanı olduğunu gösteriyor. Nitekim Tahsin Özgüç ve ekibinin yürüttüğü kazılarda ortaya çıkan buluntular bu sembollerin çoğunlukla mezar alanlarında ve törensel bağlamlarda kullanıldığını gösteriyor. Bu da bize şunu söylüyor. Bu diskler günlük kullanım için yapılmış nesneler değil. Bunlar belirli bir anlamı olan ve çok büyük ihtimalle ritüel süreçlerde kullanılan semboller. Şimdi şeklin kendisine bir bakalım. Ortada bir daire var ve daire genellikle güneş olarak yorumlanıyor. Etrafında ise çeşitli çıkıntılar, uzantılar, simetrik yapılar bulunuyor. Bu detaylar çoğu zaman güneş ışınları olarak açıklanıyor. Yani merkezden yayılan enerji, güç, kutsallık. Bazı yorumlarda ise bu çıkıntılar hayvan figürleriyle ya da doğa unsurlarıyla şekillendiriliyor ya da ilişkilendiriliyor. Ama genel çerçeve değişmiyor. Merkezde güneş, etrafında onun etkisi. Bu noktaya kadar her şey oldukça tutarlı görünüyor. Burada bir sorun yok. Bir merkez var. Bu merkez kutsal ve etrafında onun yayılımını temsil eden bir düzen kurulmuş. Bu antik toplumlarda oldukça sık gördüğümüz bir sembol dili. Basit, anlaşılır, yerleşik ve açık konuşmak gerekirse bu açıklama çoğu insan için çok yeterli. Çünkü bu açıklama çok rahat. Zihni zorlamıyor, sizi zor duruma sokmuyor, düşünmeyi gerektirmiyor. Yani bir soru üretmiyor.
her şey yerine oturuyor. Ama burada bir sorun var. Bazen bir şeyin çok rahat açıklanabiliyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Şimdi bu rahatlığı biraz bozacağız. Şimdi bu konuyu birlikte inceleyelim. Çünkü bu sembolü gerçekten anlamanın tek yolu onu parçalamak. Önce en basit yerden başlayalım. Ortadaki daire. Bu daire genelde güneş olarak yorumlanıyor ve evet ilk bakışta bu oldukça mantıklı. Çünkü antik dünyada daire tamamlanmışlık, bütünlük ve merkez fikriyle ilişkilendirilir. Ama burada bir detay var. Bu daire tek başına bırakılmamış. Etrafında bir yapı var. Bu neden böyle peki? Şimdi dışarıya bakalım. Bu merkezden çıkan uzantılar var. Simetrik, dengeli, rastgele değil. Bu çıkıntılar çoğu zaman güneş ışınları olarak açıklanıyor. Ama dikkatli bakınca şunu fark ediyorsunuz. Bunlar sadece çizgiler değil. Her biri belirli bir forma sahip. Her biri kendi içinde bir düzen taşıyor. Peki neden böyle? Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz ve şunu söylüyoruz. Bu yapı tamamen simetrik. Sağ ve sol. Neredeyse birebir aynı. Bu estetik bir tercih olabilir. Ama antik sembolizmde simetri genelde başka bir şeyi ifade eder. Dengeyi ifade eder. Karşıtlığı, iki kutupluluğu ifade eder. Şimdi bütün şekle biraz uzaktan bakalım. Ortada bir merkez var. Etrafında onu çerçeveleyen veya çevreleyen bir yapı var. Ve bu yapı merkezle sürekli bir ilişki içinde. Bu artık sadece bir güneş çizimi gibi durmuyor. Bu bir sistem gibi duruyor. Bir organizasyon gibi, bir düzen gibi. Bir de şu detaya iyice bakmamız lazım. Bu sembol tamamen açık değil. Yani her şey dışa doğru yayılmıyor. Bazı parçalar sanki içeriye doğru yönelmiş gibi. Bu klasik güneş sembollerinde pek gördüğümüz bir şey değil, özellikle arkeolojide. Çünkü güneş genelde dışa yayılır. Ama burada hem dışa hem de içe hareket eden bir his var. Şimdi çok basit bir soru soruyoruz. Eğer bu sadece bir güneşse neden bu kadar detaylı? Neden bu kadar dengeli? Neden bu kadar sistematik? Çünkü burada iki ihtimal var. Ya bu sadece estetik bir seçim ya da bu sembol bir şey temsil ediyor. Ama temsil ettiği şey anlatıldığı kadar basit olmayabilir. Ve biz henüz hiçbir şey söylemedik. Sadece baktık. Sadece parçaladık ve sadece sorduk. Şimdi size başka bir şey gösteriyorum. Az önce birlikte baktığımız o şekli bir anlığında aklınıza tutun. Ekrana da getiriyorum. Ortadaki daireyi, etrafındaki simetrik yapıyı, o düzen hissini düşünün. Zaten ekranda da görüyorsunuz şu anda. Şimdi buna iyice bakın. Bu insan beynine ait bir görselleştirme. Sinir ağlarının, bağlantıların, merkez ve yayılım ilişkilerinin bir modeli olabilir. Modern nörobilimde bu tür görseller beynin nasıl organize olduğunu anlamak için kullanılıyor. Ama dikkat edin, ortada bir merkez var. Etrafında dallanan, budaklanan yapılar var. Simetriye yakın bir düzen var ve her şey birbirine bağlı. Şimdi tekrar o sembolü düşünün ve şu anda ekranda gördüğünüzü. Bunlar birbirine benziyor mu? Buna hemen evet demek zorunda değilsiniz. Hatta belki de hayır diyeceksiniz. Bu normal. Çünkü insan zihni benzerlikler kurmaya eğilimlidir. Ama burada önemli olan şey şu. Bu sadece bir benzerlik mi yoksa gördüğümüz şey aynı fikrin iki farklı ifadesi mi? Bunu henüz söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer burada gerçekten bir bağlantı varsa bu düşündüğümüzden çok daha büyük bir şeyi işaret ediyor olabilir. Devam edelim. Şimdi burada çok net bir şey söylemek istiyorum. Bu sadece bir benzerlik olabilir. Gerçekten. İnsan zihni böyle çalışır. Biz desen ararız, bağlantı kurarız, anlam üretiriz. Bu beynimizin en temel özelliklerinden biridir.
Carl Jung'un da özellikle vurguladığı gibi insan zihni semboller üzerinden düşünür ve gördüğü şekilleri bilinçli ya da bilinç dışı olarak anlamlandırmaya eğilimlidir. Anlamlandırmaya çalışır. Yani burada yaptığımız şey çok insani. Bir şekle bakıyoruz ve onu tanıdık bir şeyle eşleştiriyoruz. Bu yüzden şu ihtimali ciddiye almak zorundayız. Belki de ortada hiçbir şey yok. Belki de bu gerçekten sadece bir güneş sembolü ve biz fazla yorumluyoruz. Açık konuşmak gerekirse akademik yaklaşım da tam olarak bunu söyler. Benzerlik bağlantı anlamına gelmez. Bu bilimsel düşüncenin en temel kurallarından biridir. Ve bu noktada şunu söyleyen biri tamamen haklı olur. Evet, benziyor olabilir. Ama bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Ve evet, bu mantıklı, güvenli ve bu rahat bir açıklama. Ama her şeyi açıklıyor mu? Burada bir problem var. Ve bu noktadan sonra mesele tek bir benzerlik değil. Eğer sadece bir benzerlik olsaydı evet burada durabilirdik. Ama durum hiç de öyle değil. Çünkü biz az önce sadece genel şekle baktık. Şimdi detaylara bakalım. Ortada bir merkez var. Bu merkez tek başına değil. Etrafında da bir katmanlı yapı var. Bu sadece estetik bir tercih gibi durabilir veya duruyor olabilir sizin için. Ama aynı yapı sinir sisteminde de var. Merkez ve çevre. Bu neden böyle peki? Şimdi bağlantılara bir bakalım. Sembolde merkezden çıkan uzantılar var. Ama bu uzantılar düzensiz değil. Her biri belirli bir yönde ilerliyor. Belirli bir dağılımla ilerliyor. Bu rastgele bir yayılım değil. Bu organize bir dağılım. Modern nörobilimde sinir ağları işte tam olarak böyle çalışıyor. Bağlantılar rastgele dağılmaz. Belirli yollar ve yoğunluklar üzerinden ilerler. Antonio Damasio'nun bilinç ve organizasyon üzerine çalışmaları da bu yapının tesadüfi olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Şimdi simetriye bakalım. Sembol neredeyse ikiye bölünebilir. Sağ ve sol taraf. Dengeli. Bu sadece estetik olabilir ama insan beyni de tam olarak iki yarım küreden oluşur. Ve bu iki yapı hem ayrı hem de bağlantılıdır. Şimdi çok daha ilginç bir noktaya gelelim. Bu sembolde bazı parçalar dışa doğru yayılıyor. Ama bazı parçalar içe doğru yönelmiş gibi. Bu klasik güneş sembollerinde çokça gördüğümüz bir durum değil. Ama sinir sisteminde bu çok tanıdık bir durum. Çünkü bilgi sadece dışarı gitmiyor, içeri de dönüyor. Geri besleme var yani. Joseph Ledoux'un duygusal beyin üzerine yaptığı çalışmalar bu çift yönlü akışın temel olduğunu gösteriyor. Ve şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bu benzerlikler tek tek baktığımızda açıklanabilir. Ama birlikte baktığımızda artık başka bir şey ortaya çıkıyor. Merkez, yayılım, simetri, bağlantı ve geri dönüş. Bu artık tek bir benzerlik değil. Bu bir yapı, bu bir sistem. Ve burada biraz iş değişiyor. Çünkü bilim bize şunu söyler. Tekil benzerlikler evet tesadüf olabilir ama sistematik benzerlikler soru üretir. Ve biz şu anda tam olarak o noktadayız. Eğer bu sadece bir güneş sembolü ise neden bu kadar çok katmanlı özellikler var? Neden bu kadar tutarlı? Neden bu kadar düzenli? Bu noktadan sonra tesadüf demek giderek zorlaşıyor. Ve bu yüzden buradan geri dönmek artık hiç kolay değil. Şimdi bulunduğumuz noktayı netleştirelim. Çünkü artık geri dönüşü olmayan bir eşiğe geldik. Bu noktada iki ihtimal var. Gerçekten iki. Birincisi bu gördüğümüz şey tesadüf. Şekiller rastgele, biz anlam yüklüyoruz. Zihnimiz bağlantı kuruyor ve biz olmayan bir şeyi varmış gibi görüyoruz. İkinci ihtimal bu bir bilgi. Bilinçli bir tasarım, bir şeyin temsil edilmesi. Bir düzenin sembole dönüşmesi. Şimdi burada durup şunu sormamız gerekiyor. Hangi ihtimal daha zor? Çünkü ilk ihtimal rahat, tesadüf. Dediğimiz anda her şey çözülüyor. Hiçbir sorumluluk
kalmıyor. Hiçbir yeni soru doğmaz. Ama ikinci ihtimal sizi rahatsız eder. Çünkü bu şu anlama gelir. Bu sembol bilinçli yapılmış ve yapan kişi ya da toplum bir şeyi biliyordu. Şimdi buraya dikkat edin. Ben kesin olarak biliyorlardı demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Eğer bu kadar çok unsur aynı anda, aynı yapıda, aynı düzen içinde karşımıza çıkıyorsa bunu sadece bir tesadüf olarak açıklamak gerçekten zorlaşır. Bilimde bir ilke var. Bir şey ne kadar düzenli ise o kadar açıklama ister. Ian Hodder'ın özellikle çatal höyük üzerine yapmış olduğu çalışmalarda vurguladığı gibi semboller çoğu zaman sadece estetik değillerdir. Düşünsel ve toplumsal yapının yoğunlaşmış ifadeleridir der. Yani sembol bir şeyin izidir. Şimdi tekrar bakalım. Merkez var, yayılım var, simetri var, bağlantı da var ve bunun ötesinde bir de geri dönüş var. Bu kadar unsurun aynı anda aynı yapı içinde bulunması tesadüf olabilir mi? Olabilir. Ama tesadüf olması için çok fazla düzenli. Ve işte bu yüzden bu sembol artık basit bir açıklamayla geçiştirilemez. Çünkü mesele şu noktaya geldi. Bu gerçekten sadece bir güneş mi yoksa anlamını henüz çözemediğimiz bir şey mi? Ve bundan sonra soru daha da büyüyecek. Belki de sorun şu. Biz geçmişe yanlış bakıyoruz. Çünkü modern insanın çok temel bir refleksi var. Geçmişi küçümsemek. Onlar ilkel, onlar basit düşünüyor, onlar doğayı anlamaya çalışan ama sınırlı bilgiye sahip insanlar. Bu sözleri duymuşsunuzdur. Bu anlatı çok yaygın ve açıkçası çok rahat ve bu rahatlık beni rahatsız ediyor. Ama bu anlatının bir problemi de var. Bu anlatı varsayım. Evet, teknoloji olarak daha geridelerdi. Evet, bilimsel yöntem bugünkü anlamıyla yoktu. Ama bu onların düşünemediği anlamına gelmez. Bu onların sembol üretemediği anlamına gelmez. Bu onların dünyayı farklı ama derin bir şekilde anlamadığı anlamına gelmez. Mircea Eliade'nin özellikle vurguladığı bir şey var. Antik insan için dünya sıradan bir yer değil. Her şey anlam yüklü. Her şey kutsal bir düzenin parçası. Yani onların dünyasında sembol süs değil. Sembol anlatım. Bir anlatım metodu, bir anlatım şekli, bir anlatım yolu. Ve eğer sembol anlatıysa o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Ne anlatıyorlar? Şimdi burada çok kritik bir noktaya geliyoruz. Çünkü biz bugüne kadar şunu yaptık. Bu sembole baktık ve güneş dedik. Ve orada durduk. Ama ya bu sadece ilk katmansa, ya bu yüzeyse, arkeolojide de bu tartışma yeni değil aslında. Klaus Schmidt'in Göbekli Tepe üzerine yaptığı çalışmalar erken toplumları düşündüğümüzden çok daha karmaşık, sembolik sistemler kurabildiğini gösteriyor bize. Yani mesele şu olabilir. Onlar ilkel değildi. Biz onları öyle görmek istedik. Ve şimdi en rahatsız edici soruya geliyoruz. Ama ya değillerse? Ya bu insanlar düşündüğümüzden daha fazlasını biliyorlarsa? Ve çok daha önemlisi ya biz onların ne bildiğini hala anlamıyorsak? Çünkü eğer durum buysa bu sadece bir sembol meselesi değil. Bu aslında tarih anlayışımızla ilgili bir problem. Ve bu noktadan sonra artık geri dönüş yok. Şimdi bu çerçeveyi biraz genişletelim. Çünkü bu sadece bir sembolle sınırlı bir mesele olmayabilir. Göbekli Tepe'yi düşünün. Anadolu'da yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen bir yapı bu. Henüz tarımın bile tam anlamıyla yerleşmediği bir dönemde. İnsanlar devasa taş bloklar dikiyorlar. Üzerlerine karmaşık figürler işliyorlar. Ve bunu rastgele değil, belirli bir düzen içinde yapıyorlar. Klaus Schmidt'in de özellikle vurguladığı gibi bu alan sıradan bir yerleşim alanı değil.
Bu anlam üretim merkezi aslında. Şimdi durup şunu düşünelim. Bu insanlar neden bu kadar erken bir dönemde bu kadar yoğun bir sembol dili kuruyor? Çünkü sembol basit bir süsleme değil. Sembol bir şeyi doğrudan söylemeden anlatma biçimi. Ve bu noktada çok eski bir fikir devreye giriyor. Farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda, farklı inançlarda tekrar tekrar karşımıza çıkan bir fikir bu. İnsan küçük bir evrendir. Yani mikrokozmos. Bu düşünceyi antik Yunan'da da görüyoruz. Hermetik metinlerde de karşımıza çıkıyor. Doğu geleneklerinde de benzer bir anlayış var. Ama ilginç olan şey şu. Bu fikirler birbirlerinden bağımsız gibi görünseler de benzer bir şeyi işaret ediyorlar. İnsan ve evren arasında bir paralellik var. İç ve dış arasında bir yansıma. Yukarıda olan ile aşağıda olan arasında bir ilişki. Şimdi tekrar o sembolü düşünün. Ortadaki merkez, etrafındaki düzen, yayılım, denge. Bu sadece kozmik bir düzeni mi anlatıyor yoksa aynı zamanda insana dair bir şey mi anlatıyor? Bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Ve zaten mesele aslında bu da değil. Mesele şu, bu semboller belki de tek katmanlı değil. Belki de aynı anda birden fazla şeyi anlatıyorlar. Ve eğer bu doğruysa o zaman biz bugüne kadar çok karmaşık bir dili fazla basit okumuş olabiliriz. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızı tek bir noktada toplayalım. Çünkü artık mesele netleşti. Eğer bu doğruysa, eğer bu sembol gerçekten sadece bir güneş değilse, eğer bu yapı bilinçli bir düzenin yansımasıysa, o zaman bu sadece arkeolojik bir obje değildir. Bu bir anlatım, bir model, bir şeyin kodlanmış hali. Ve bu noktada artık şunu söylemek zorundayız. Bu sadece bir sembol değil. Bu bu bir bilgi. Nasıl bir bilgi olduğunu bilmiyoruz. Kim tarafından ne amaçla üretildiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu kadar düzen, bu kadar tekrar eden yapı, bu kadar katman. Boşuna olamaz. Olmamalı. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu. Bu bilgi orada duruyordu. Ama biz onu sadece güneş sandık. Ama şunu da söylemek zorundayım. Belki de yanılıyoruz. Belki de bu gerçekten sadece bir güneş sembolü. Belki de biz fazla anlam yüklüyoruz. Belki de burada gördüğümüz şey sadece bizim zihnimizin kurduğu bir bağlantı. Ve bu ihtimali dışlamak doğru olmaz. Ama aynı zamanda şu ihtimali de görmezden gelemeyiz. Belki de sorun sembolde değil. Belki de sorun bizim nasıl baktığımızda. Çünkü bazen bir şeyi anlamak için ona daha fazla bilgi eklemek gerekmez. Sadece farklı bakmak gerekir. Ve belki de biz çok uzun zamandır bakmayı bilmiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.